Bugün hostel değiştireceğim. Bundan mütevellit yola çıkmış durumdayım. Burası çok iyi bu arada. Tiflis, eğer bir hikayenin başlangıcındaysanız kesinlikle ve kesinlikle gelinip görülmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Ama ya gezmenin sanki şeyi olduğunu hissediyorum. Böyle bir sıralaması olması gerektiğini. Yani gezdiğin yerlerin bir sıralamaya göre gezmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum yani. Mesela Tiflis'i görmeden Asya'ya gitmemeli sanki. Çünkü bu sefer şey başlıyor ya da ben yanlış mı düşünüyorum acaba? Beyin fırtınası yapabiliriz. Bu sefer diyorsun ki ya işte bak burası falanca yer daha güzeldi. Orası daha güzeldi falan oluyor. Aslında şu an burada çok güzel ama bilmiyorum ya, daha iyisini gördük yani. Keyifli bir şehir ya. Bir şey yok. Ya buraya gezmeye değil de direkt partilemeye gelmelisin açıkçası. İstiyorsan eğer parti modun açıksa direkt buraya gelebilirsin. Yoksa gezeyim, yok orası varmış, burası varmış. İşte gezeyim de göreyim. İnsanlardan bahsedelim biraz. Şehir çok okey. Yani 10 üzerinden 7,5-8'i rahat veririz. Kişisel, bireysel yaşantı Japon gibi yaşayacaksan hiç sıkıntı yaşamazsın. Ama onun dışında sosyalleşeceksen, birileriyle iletişim kuracaksan sanki insanlar bir tık mutsuzlar gibi yani. Bilmiyorum. Şehirler büyüdükçe mutsuzluk oranı artıyor bu arada. Onu gözlemledim Gürcistan'da. Ama genel olarak ne kadar yani küçük köy kasaba da zaten yani muhteşem ötesi. Sanırım metropollü olmak artık gezegende bir hastalığa dönüşüyor. O yüzden insanlar mutsuzlaşıyorlar. Bu arada çok fazla Harley Davidson var. Bu da bir şehrin rengi gibi bu arada yani. Geçen gün çok enteresan bir olay yaşadım. Buradaki kadın erkek ilişkileri hakkında. Hostelin birinde 38 yaşında bir Rus, bir de Güney Koreli bir arkadaş oturmuşlar. Bu 38 yaşındaki arkadaş şimdi gittiğim hostelde bir sanat sokağı gibi bir yer yapmışlar ve orada insanlar oturuyorlar, içiyorlar, işte yeni arkadaşlıklar kuruyorlar falan. Böyle sosyal bir ortam var. Bu 38 yaşındaki Rus arkadaş dedi ki ya dedi, kadınlar sürekli dedi yaşımı sorup duruyorlar burada dedi ve 38 yaşında olduğumu duyunca dedi sürekli bir geri duruyorlar falan. Bu arada çocuğu da görseniz yani saç sakal yok, acayip yani genç duruyor daha doğrusu. Sonra sürekli cebimdeki parayı ve yaşımı soruyorlar dedi yani. Param var mı yok mu onu gözetliyorlar falan dedi ve bu çok çirkin bir durum dedi ya. Hani sana ne dedi benim param var mı ya da dedi yaşım kaç dedi, bu seni ne ilgilendirir dedi en nihayetinde. Ve böyle bir durumla karşı karşıya kalmadığından, ilk defa karşı karşıya kaldığından falan bahsetti. Orada da Güney Koreli çok enteresan bir şekilde bir şeyler söyledi ve ben aydınlanma yaşadım resmen. Dedi ki bu gelişmemiş toplumların göstermiş olduğu bir durum dedi. Nasıl yani dedi. Basbayağı öyle dedi yani. Bir Alman hiçbir zaman senin cebinde ne kadar para var diye sormaz ya da senin yaşınla ilgilenmez. Sadece dedi seni beğenmiştir ya da beğenmemiştir. Bu kadar basit. Birlikte olmak istiyorsa seninle gelip bunu sana söyler ve seni beğendiğini söyler dedi. Bu kadar dedi yani muhabbet. Onun dışında senin cebinde paran var mı, statün ne, hiç bunlarla ilgilenmez dedi bu arada Güney Koreli. Müzisyendi kendisi. İngiltere'ye gitmek için para biriktiriyormuş falan. 3 aydır kalıyorum dedi ve her seferinde ben de aynı durumla karşı karşıya kalıyorum dedi yani. Hiçbir sefer bir Almanın böyle bir şey yaptığını görmedim. Ama dedi burası gelişmemiş bir toplum olduğundan dolayı sürekli dedi kadınlarda böyle bir kompleks var dedi yani. Cebinde parası olan, statüsü olan insanlarla birlikte takılma arayışındalar dedi. Ve haliyle senin yaşında merak ediyorlar dedi. Bu da bunların göstergelerinden bir tanesi dedi. İnanılmaz bir aydınlanma yaşadım ya. Şaka gibi yani. Gerçekten öyle. Bu toplumun ne kadar yani daha doğrusu bir toplumun ne kadar gelişmiş olup olmadığını buradaki kadın erkek ilişkilerinden de anlayabiliyorsun yani aslına bakarsan. Biraz tuhaf bir durum ama buradan kendi ülkemiz hakkında da çıkarımlar yapabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Bunu da size bırakıyorum artık. Böyle bir şehirle karşı karşıyayız gördüğünüz gibi. İçeriden gitmemle dışarıdan gitmem arasında ne fark var? Bir tek gölge var. Dışarıdan gidelim. Bu gördüğünüz yapı stil de direkt Sovyet mimarisi bu arada. Hep içeriye doğru giden avlular var. Bu sayede böyle şehrin düzenini koruyabiliyorlar. Yani eğer çok katlı bir apartman yapısı varsa genelde apartmanın girişini arka tarafa alıyorlar. Ki rahat rahat orada bir oyun alanı, bir yaşam alanı ya da bir otopark yapabilmek için böyle bir sistem yapmışlar. Bu mimarlar nerede yetişti çok merak ediyorum açıkçası. Bunu bir ufak araştırıp sonra size bu konuda bilgi vereceğim. Çünkü bu çok
akıllıca bir şey yani. Normal bir şey değil. Muhteşem bir düzen sağlamış. Bu arkadaşlar ne bekliyor? Bu olay var ya, inanılmaz hastasıyım ben. Yanlışlıkla belki de çok önemli bir olaya tanık oluyorsun ama hiç farkında olmuyorsun ya. Çok iyi. Yoldan karşıya geçtiğimizde bu sağ tarafta görünen bina metronun olduğu bina. Alt kısmında Marzenişvili metrosu var. Bu metro Kafkasların ilk metro sistemi olma özelliğini taşıyor. Onun yanında 1966 yılında yapılmış ve gördüğünüz gibi üst kısmında bir yaşam alanı bulunmakta. Alt kısmında ise bu eczanenin hemen yanında metronun girişi bulunmakta. Tiflis için önemli diyebileceğimiz istasyonlardan bir tanesi bu Marzenişvili metrosu. Bu şekilde kitap satıcıları her gün buradalar. Yapı gördüğünüz gibi Sovyet mimarisinin özelliklerini de taşıyor. Bu yapılar yine dediğim gibi şehrin genel olarak tümüne yayılmış vaziyette. Genelde bu şehrin bu yapılanması 19. ve 20. yüzyıldan itibaren bu şekilde oluşmaya başlamış. Son halini de yine işte 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren almış. Metroların farklılıkları Türkiye'de gördüğümüz metrolara kıyasla çok daha derindeler. Genelde yürüyen merdivenlerini çok dik bir şekilde ve uzun bir şekilde yapmışlar. Bu da genel olarak iş çıkışlarında ya da işe giderken daha az insan trafiği olmasını sağlıyormuş. Bu yüzden böyle bir şey tercih etmişler. Haçapurumuzu aldık, devam ediyoruz. Böyle bir şey bu arada. İçinde peynir var. Bizim çökeleğe benziyor peynir ama biraz daha yağlı. Bir de aroması farklı yani. Hayvan ne yiyorsa ondan kaynaklı yani aroması farklı. Yoksa bildiğin çökeleğe benziyor. Birinci sokak bitti. Şimdi bir de size Tiflis'teki özellikle inanılmaz derecede madde kullanımı var. Hatta Tiflis'te o meşhur yeşil olan serbest bırakmışlar. Satışını değil ama üretimini serbest bırakmışlar. Yani içmek isteyenler kendi üretebilir diye. Hatta bu konuda üretebilmeniz için size gerekli ekipmanları sağlayan marketler de var. Bu şekilde bunu serbest bırakmışlar ki o kimyasalların satışlarının azalması için, fakat hala da eğlence yerlerine gittiğiniz zaman etrafta madde kullanmış insanlara rastlamanız mümkün. Hatta mümkün değil, yüksek çoğunluğu madde kullanıyor. Öyle bir durum var. Hatta yer yer gece saatlerinde etrafta gezen zombiler de görme şansınız yüksek açıkçası. Tiflis aşırı derecede madde kullanımının olduğu bir yer. Genellikle genç insanlar tercih ediyor. Gördüğüm ve duyduğum kadarıyla. Tiplerini de zaten gördüğünüz zaman anlıyorsunuz. Korkulacak herhangi bir şey yok. Zaten suç oranı diye bir şey söz konusu bile değil. Yani öyle bir şeyle karşı karşıya kalma olasılığınız bilmiyorum. En azından ben rast gelmedim. Gece saat 3'te çıksanız, 4'te çıksanız, kadın ya da erkek fark etmeksizin bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum açıkçası. Biz yaşamadık. Şehirde haç takan insan sayısı inanılmaz derecede azaldı bu arada. Buraya gelince fark ettim, biraz daha görece fazla var bu tarafta bu arada. Bir nehir var. Nehirin diğer tarafı çok da umurlarında değil. İkona, kilise, milise. Ama bu tarafta biraz daha insanlar kilise görünce istavros çıkaran insanlar. Bak, hamur iş şeyimizi de bozduk. İyiden iyiye de alıştık. Bağımlılık yapıyor kötü tarafı yani. Neyse, onu dengeleriz ya. Yürüyerek dengeliyoruz. Çok sorun olacağını düşünmüyorum. Oh be. Elhamdülillah. Bak, gördüğün gibi avludan mesela araba çıkıyor şu anda. Şehrin görüntüsünü bozmamak için böyle bir şey yapmışım. Baksana şuraya, üf. İyi hissediyorsun yani. Bu sokakta yürürken kendini iyi hissetmek gibisi yok. Şehrin estetiği yaşayan insanların karakterini çok fazla etkiliyor. Bir de keşke şu grafiti işine bir çözüm bulsalar. Ya bu bir sanattan ziyade artık vandalizme dönmüş. İşte bu bina benim yeni hostelim. Adı da fabrika. 2-3 günde burada kalıp düğünümüze gidip sonra devam etmemiz lazım. Okey, ben şuraya bir gireyim de. Bu işi Türkiye'de Bedri Rahmi çok iyi yapardı. Bak, böyle bir yer burası. Eski bir fabrikaymış. Hostele çevirmişler. Böyle bir yer yapmışlar. Şuna bakar mısın? Bu kattaki bütün odaların hepsi dorm muhtemelen. Böyle bu kadar fazla büyük bir alandan bahsediyoruz. Şöyle, bildiğim fabrikanın kendisi de bu zaten. Muhteşem, dahiyane bir fikir ya. Gerçekten etkilenmemek elde değil yani. Böyle burada birileri var, muhtemelen gitmişler bir yerlere. Ben de şurayı aldım. Şu dibi. Gerçekten bir fabrika, başka bir şey değil bu arada. Burada da böyle bir çalışma masası koymuşlar. En köşe oda dediğim gibi.
Bakalım manzaramızda ne var. Direkt böyle bir manzaramız var. Burada bir de kilisemiz var. Böyle bir şey. 2 gün buradayız. Birazcık uyumaya ihtiyacım var gerçekten. Bu videoyu böyle bitirelim. Zaten bugün bir şey yapmayacağız. Yatış zamanı. Yarın ya da yarından sonra muhtemelen. Burada bize mihmandarlık yapacak olan arkadaşla. Sonra onunla beraber düğüne gideceğiz. Muhtemelen hafta sonu falan gideriz. Bugün günlerden çarşamba falan. Yani biraz yatış zamanı açıkçası. Umarım her şey yolunda giderse şehri de size gezdireceğim. Okey, görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakınız. Hoşça kalınız.